Şu anda Özbekistan'ın en batısında yaklaşık 166 kilometre karelik özel bir cumhuriyetin başkentindeyim. Karakalpakistan'a hoş geldiniz. Burası Özbekistan ve Kazakistan arasında Özbekistan'a bağlı bir bölge olsa da ne Özbekler ne Kazaklar. Onlar Karakalpaklar. Kendi bayrakları, kendi dilleri ve kendi gelenekleri var. Bazı farklılıkları somutlaştırmam gerekirse Özbek kültürü daha yerleşik şehir medeniyeti etkisi taşıyor. İşte Semerkant, Buhara gibi şehirleri örnek verebilirim ki Özbekler köklü ve yerleşik yaşamı benimsemişler. Karakalpaklar ise daha çok bozkır yaşam, göçebe yaşam, daha çok çöl ve delta iklimiyle özdeşleşmiş bir toplum. Yani Kazaklara aslında daha çok benziyorlar. Bugün birlikte başkent Nukus'u geziyor olacağız. Pazarlara gideceğiz, insanlarla konuşmaya çalışacağız. Çevredeki Nukus'u size anlatacağım. Çok enteresan yerlere de gideceğiz. Çölün ortasında bir gemiye doğru yola çıkacağız. Bayağı sıcak olduğu için gün içerisinde pazarlar da böyle alt geçitlerde. Ama buralarda hep sulu çamurlu yollar. Burası böyle merkez pazar. Muhtemelen aradığınız her şeyi bulabileceğiniz büyük pazarlardan burası. Bakın elektronikler var, kıyafetler var, kırtasiyeler var, yemekler. İç taraflarda muhtemelen daha çok sebze meyve satılıyordur. Oralara doğru ilerlemek istiyorum. Sakinlik geldi içeri girer girmez. Kavga çıktı. Nasılsın? Türkiye. Türkiye. Nasılsın? Yaşlısın? Türkçe biliyor musun? No, I don't know, sorry. What do you know? English? Yeah. Russian? Yeah. Uzbek? Karakalpak? The 4 languages you speak? And Kazakh? 5 languages you speak? Wow, süper maşallah. Special bread from here, from Karakalpak, from Nukus? No, it's special bread from Namangan. From Namangan? Yeah. Oh, abi. Abi. Çekmeyeceğim, her an bana da bir şeyler gelebilir diye çekmeyeceğim hiçbir şey. Hem anlamıyorum hem de çok fazla çekmek istemiyorum. O yüzden biz konumuza geri dönelim. Çünkü burada çok değişik tezgahlar var. Farklı farklı yemekler için, benim bayıldığım lagman için burada bakın. Baharatlar var, özel karışımlar var. Özbekistan yemekleri videomu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Şu lagmana ben bayıldım. Yani yeryüzünün en lezzetli yemeklerinden biri olabilir. Bakın kirazlar var. Kilosu 40.000 som. 1 kilo 40.000. Ete 40.000, 60.000. Bunlar 60.000'miş, bu 40.000'miş. Her 3 tezgahtan biri taş. Bunların da kilosu böyle. Galiba şöyle satılıyor. 50.000. Farklı kızıl taşlar var. Şöyle yuvarlak olanlar var. Bunların hepsi toz haline getirilip yeniyor galiba. Türkçe biliyor musunuz? Türkiye'den mi? Evet. Bunlar ne için bu taşlar? Taş yemekten. Yemek için mi? Yemek. Ne için bu? Taş neden? Taş Astana'dan. Это Уральское. Demir eksikliği falan mı? Demir için mi? Kazakistan'dan. Ha, tamam. Yok teşekkür. Çeşit O çeşit. başka tamam. Bir tane daha ye diyor. Bir tane. Bu farklı mı? Rahmat. Siz yiyor musun? Sen yiyor musun? Burada domatesler var. Kilosu 13.000 som. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Sorun olur mu kamera? Yok. Tamam. Fiyatları gösteriyorum. Pazar fiyatları. Ben Türkçem çok iyi mi? İyi ya. Ben anlıyorum seni. Adın ne? Şükrat. Ayşe. Memnun oldum. Salatalıklar var 10.000 soma, 15.000 soma. Yine kirazlar burada 60.000 som. Elma var 18.000 som. Yani bizim market fiyatlarımızdan çok daha uygun. Boğazımda taş kaldı resmen. Bağımlılık yaratıyor galiba bu taş. Çünkü hatırlıyorum yani benim böyle birkaç tane arkadaşım vardı. Pazardan taş alıyordu.
Onları kırıp sınıfta böyle ders aralarında falan yiyordu. Ama sürekli yapıyordu bunu. Galiba bu taş bir bağımlılık yaratıyor, bu alışkanlık, ya da bilmiyorum, vücut istiyor galiba. İşte bakın, Özbekistan'da böyle genel olarak marketlerde atıştırmalıklar böyle açık olarak satılıyor. Siz poşetinizi alıyorsunuz. Ne kadar almak istiyorsanız alıp tartıp ona göre alıyorsunuz. İnsanlarla konuşmayı çok istiyorum ama çoğunlukla utangaçlar ve kameraya karşı konuşmak istemiyorlar. O yüzden çok konuşamıyorum ama kameranın arkasında sürekli bir diyalog halindeyim. Bazen soruyorum, kabul ederlerse o zaman çekiyorum kameraya onları da. Çekebilir miyim? Fiyat soracağım. Ne kadar? Yok. Tamam, sağ ol. Ben yine de sordum 1 kilo dana etinin fiyatı ne kadar diye. 1 kilosu 10 dolar dedi. Yani 500 lira falan diye düşünebilirsiniz. Sessiz sakin bir pazarmış burası. Az önceki kavga dışında tabii. Bakın, bu lagman bahsettiğim yemek böyle elle açılan erişte aslında. Şöyle bir poşet, muhtemelen 1,5-2 kilo bu. Yok, 1 kilosu 8.000 sommuş. Türkiye'de pazarlar böyle tıklım tıklım olur. Bir an önce pazara gidersin, sonra da çıkarsın eve dönersin ya. Burada da dinlenmek için pazara girilir. Dışarısı felaket sıcak ve burası böyle bayağı korunmuş ve bayağı sakin. Kimse bağırmıyor. Az önceki kavga dışında sürekli bunu söyleyeceğim ama satıcılar falan hiç bağırmıyorlar. Müşteri çekme kaygısı yok. Her şey burada böyle dizilmiş. Fiyatlar da yazıyor. Patates 6.000, soğan 2.500 som. Bu bakın, buradaki havuç Özbekistan'a has bir havuç. Bu böyle pişince sararıyor. O Özbek pilavında gördüğümüz sarı havuçlar bunlar aslında. Onun da kilosu 5.000 sommuş. Abla, bir yumurta 1300, bir tane 1300. Bir tane yumurta 1300 Özbekistan somu. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Yaşlı mısınız? Yok, Sirde yaşayayım ben. Yaşlıyım. Rahmet. Neçe yaştasınız? Hı? Yaşınız neçede? 30. Adınız kim? Ayşe. Ayşe. Sizin adınız? Bahadır Adınız? benim adım. Bahadır. Memnun oldum. Karakalpak bu mu? Karakalpak bu işte. Aha. Ne kadar bu? Bu Pul, som. 95 bin. 95 bin, 90. 90. Bir de bu kırmızıları var. Bunlar daha, kızlar bunları daha çok takıyorlarmış. Instagram kandaysın? Instagram yazayım. Asya. Ayşe Kocalar. Ayşe Koşeler. Evet. Ha, patlayacak yapasın. Bahadır uzak. Tamam Bahadır. Memnun oldum. Rahmet. Bye bye. Burası da yine böyle bölüm bölüm yapılmış. İşte bazı yerlerde sadece meyve var. Bazı yerlerde sadece et var. Bazı yerlerde böyle hamur işleri var. Çok güzel görünüyor ve çok güzel kokuyor bakın. Pişiler, çeşit çeşit pişiler. Hepsinin içi farklı. Fark ettiyseniz, Özbekistan'ın önceki videolarını fark ettiyseniz, bu Karakalpakistan'daki insanların giyim tarzları bir tık daha farklı Özbeklerden. Daha çok Kazaklara daha yakın bir giyim kuşam tarzları var. Özbeklerde daha böyle renkli, cafcaflıydı. Hatta fosforlu renklerde bile kıyafetler giyiyorlardı. Bu arada bir ek yorum yapmak istiyorum. Az önceki pazar kavgasından bölge hakkında genel bir yorum yapmanızı istemem. İnsanların olur öyle tepelerin attığı zamanlar. Biz de öyle bir ana denk geldik. Çekmiş bulunduk ama kişisel olarak insanları göstermek istemezdim. Ama oldu yani. Demek ki böyle tezgah kavgaları yaşanıyor burada. Onu da görmüş olduk diyelim. Bakın, sağda gördüğünüz Özbekistan'ın resmi bayrağı, soldaki ise Karakalpaklar Özerk Cumhuriyeti'nin bayrağı. Sovyetler döneminde birçok sanat eseri sansürleniyordu. Çünkü o dönemlerde genelde yönetimi öven, lideri öven ve daha çok işçi sınıfını gösteren resmi sanatlar kabul ediliyordu. Onun dışında soyut eserler, deneysel, sürreal eserlerin hepsi de sansürleniyordu. Igor Savitsky isimli bir sanatçı da böyle yasaklanan, sansürlenen eserleri gizlice toplayıp bu şehre, yani Nukus'a taşımış. Çünkü Nukus o zamanlarda da izole bir şehirmiş ve Moskova'nın dikkatinden bir hayli uzakmış. Burası hala dünyanın en izole modern sanat müzelerinden biri. Müzedeki çoğu eser Sovyetler döneminde yasaklanan ya da sansürlenen eserlerden oluşuyor. Bakın, burası Buhara. İçeride 150'den fazla eser varmış.
Her bir eser o kadar güzel ki hepsinin önünde böyle bir en az 3 dakika bekliyorum ve her birinin fotoğrafını, videosunu çekmek istiyorum. Her köşede ayrı tarz var. İlk başta kübizmle başlamıştık, sonra daha sürreal ilerledik. Sonra daha böyle küçük detaylar, minyatürlere geçtik. Muazzam bir müze yapmışlar. Bu eserlerin bazıları 20'li yıllarda, bazıları 30'lu yıllarda, bazıları 40'lı yıllarda falan yapılmış. Ve burası Hiva mesela ve buraya gittim. Daha önce gittiğim yerleri, Bukhara'yı, Khiva'yı, Semerkant'ı böyle ta 30'lu yıllarda resmedilmiş bir şekilde görünce bir farklı hissediyorum. Tek bir sanatçıdan değil, onlarca başka sanatçının eseri. Ama işte herkesin yorumu ve herkesin fark ettiği şeyler farklı olduğu için kendi fark ettiğim şeylerden bahsedeyim biraz. Sanatçılar farklı olsa da benim ortak olarak gördüğüm şeylerden biri kadınların yüzleri hep bir boynu bükük. Hep bir masumiyet, hep bir kırgınlık var sanki. Ya da ben öyle yorumluyorum, bilmiyorum. Bana öyle geliyor bütün hepsi. Müze 2 katlıydı bu arada ve en alt katında da böyle hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Müze ne kadar güzeldi biliyorsunuz. O yüzden hediyelik eşyalar güzeldir ve pahalıdır diye düşünüyordum ama şöyle bir kartpostal aldım. Bu 10.000 sonmuş. Müze çok hoşuma gitti. Hatta Özbekistan'da gezdiğim yerler arasında en sevdiğim yerlerden biri oldu. O yüzden yolunuz Nukus'a düşerse bu müzeyi kesinlikle haritanıza kaydedin. Gelmenizi tavsiye ederim. Karakalpakistan caddeleri de bayağı genişmiş. Şu an trafik ışığı var ama trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde falan bütün arabalar duruyor. Kırmızı yanarken hiçbir yayanın da karşıdan karşıya geçtiğini görmedim. Ben Nukus'u çok beğendim. Buraya gelirken bana Nukus'ta bir şey yok, Nukus'ta ne yapacaksın falan dediler ama özel bölgenin başkentini görmek istedim. 1, müzeye bayıldım. 2, bir de farkı net bir şekilde görebiliyorsunuz. 3, yani Özbekistan'ın geri kalan kısmıyla Nukus arasında çok fazla fark var aslında. Eğer bu Türkistan'ı gezecekseniz, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan yapacaksanız ve Özbekistan'dan başladıysanız eğer böyle bir yuvarlak yapıp Özbekistan, Kazakistan, Kazakistan'dan sonra Kırgızistan yapmanızı tavsiye ederim. Nukus görünmeye değer. Bir tık uzak gibi görünüyor ve vakit kaybı gibi görünüyor başta ama aslında burası da evet Özbekistan'ın bir parçası ve görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Sıcacık bir Özbekistan gününde yaşayabileceğiniz en kötü şey nedir derseniz çok susamışsınızdır, markete gitmişsinizdir ama aldığınız su gazlı içecek çıkmıştır. Soda seviyorum da bu kadarlık içecek kadar da değil yani özellikle susamışken. Üstünde yazıyormuş aslında gazlanan içimlik sıvı diye. Ne bileyim ya bilemedik. Rahmet. Adın ne? Adın ne? Otun. Jasmine, senin adın? Malika. Melike. Ayvin. Ayşe ben. Memnun oldum. Bunun adı ne? Adı var mı? Yok. Saca. Ha? Saca. Saca. Memnun oldum Saca. English, Kazak, Üzbek, Karakalpak. Aha. Süper. Ruski 3 dil. Hepsi çok tatlı ya çocukların. Görünce dayanamadım. İzin aldım ve fotoğraflarını çektim. Tamam. Görüşürüz. Bye bye. Şimdi Karakalpakistan'ın en can alıcı şehrine gidiyorum. Nukus'tan 200 kilometre uzaklıktaki bu şehre gitmek için minibüs arayışındayım. Saat 2. 12. 1. Ben. 1. 2 dedin. Ben 2. 1 hangisi? Şimdi geledi. Gelecek. 12. No. Yok 12. Yok, 1. Bir. Daha erkene minibüs olmadığı için paylaşımlı taksiye biniyorum. Muynak bir zamanlar Aral Gölü'nün kıyısında balıkçılıkla geçinen hareketli bir liman kentiymiş. Ancak gölün büyük ölçüde kurumasıyla birlikte Muynak denizden onlarca kilometre uzakta kalmış. Bugün burada göreceğimiz paslanmış gemiler insan eliyle yaşanan en büyük çevre felaketlerinden birinin simgesi haline gelmiş durumda. Yaklaşık bir 2-3 saatte falan geldik. Üzücü bir manzarayla karşılaşacaksınız aslında. Karşınızda gördüğünüz bu devasa alan şu an çoğunluğu kurumuş olan Aral Gölü. Bakın şurada eski gemileri görüyorsunuz. Şuralarda da bir sürü var.
Gemilere doğru yaklaşıyorum. Yaklaştıkça daha da şok oluyorum. Koskoca bir gölü kurutmayı nasıl başardınız ya? Aral Gölü dünyanın en büyük 4. gölüymüş. Yani yüz ölçümü olarak tam olarak Sri Lanka ile aynı boyuttaymış. Ama Sovyetler döneminde bir hata yapılmış ve gölün suları pamuk üretimi için devasa sulama kanallarına yönlendirilmiş. Özellikle Özbekistan ve Türkmenistan'da pamuk üretimini arttırmak istemişler ama bu sefer de gölü besleyen su azalmış. Göl küçülmüş, balıkçılık çökmüş, iklim sertleşmiş, kuraklaşmış. Gördüğünüz üzere şu an yürümekte zorlanıyorum burası. O kadar sıcak ki. Tabii ki bundan en ağır etkilenen halklardan biri de Karakalpaklar olmuş. Zaten balıkçılık sektörü yok olduğu için işsizlik artmış, göçler başlamış, solunum hastalıkları artmış ve en önemlisi insanlar psikolojik olarak bir denizin, koca bir su kütlesinin ölüşünü izlemişler. Bunun etkilerini aslında insanlar şu anda bile yaşıyorlar. Yani küçük bir alandan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bayağı büyük bir alandan. Şuradayken baktığımda ucunu göremeyeceğim kadar büyük bir alandan bahsediyoruz. Muynak şehrinin merkezinde ise hiçbir şey yok. Böyle bir ana caddeden oluşuyor ve çevresinde bayağı yani hiçbir şey yok gibi bir şey. Şurada bir tane market varmış. Bir su almaya gireceğim. Selam. Gazlanmayan. Genelde Sovyet etkisini böyle binalardan, mimariden falan anlarım ve o atmosferini o şekilde yaşarım ama ilk defa böyle bir post-Sovyet ülkesine gelip Sovyetlerden geriye kalan bir yaşantıya tanıklık ediyorum. Bir zamanlar balıkçı kasabası olan şehri bu şekilde görmek, kurak ve yürürken ya o kadar sıcak hissediyorum ki yani inanamazsınız. Buralar kupkuru. Bu yeşilliğe falan bakmayın yani. Yakıcı bir kuraklık var. Zaten şu arka taraflarda falan hiçbir şey yok. Bakın sadece bu yoldan ibaret Muynak böyle. Buranın yaşlıları falan hep hatırlıyorlardır buranın eski halini, çocukluklarını falan. Şu anki haliyle hiçbir ilgisi yoktur. Dönüş yolunda otobüs buldum, bir mini servis ama burada da yer yok. O yüzden böyle ablaların dizlerinin dibine oturdum. Tüm gün size lagman dedim. Belki yemek videosunu izlememişsinizdir diye lagman yemeye geldim. Kesinlikle bahane falan yapmıyorum yani. Kesinlikle çok sevdiğim için değil. Sırf size göstermek için geldim. Nukus'ta çok fazla geleneksel lokanta falan bulamadım. Hep ya pizzacı var ya burgerci var. Çok fazla genç nüfus var şu an çevrede. Muhtemelen buralarda bir üniversite var. Ama en nihayetinde lagmanı buldum. İlk denediğim lagmandan ve aşık olduğum lagmandan bir tık farklı. O da böyle çorba formundaydı ama bu kadar sıvı değildi. Ama her zaman çok lezzetli. Gerçekten Özbekistan seyahatinizde lagman yemeden gitmeyin. Sadece pilav ve samsayla kalmayın. Lagmanı mutlaka deneyin. Böylece günü lagmanla kapatıyorum dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, anlatımımı beğendiyseniz ve Nukus'u beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aklınızda kalan sorular varsa ya da normal yorum yapmayı da unutmayın. Öpüyorum, hoşça kalın.